Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Bursa'dan sesleniyorum. Agromod firmasının batarya üretim tesisindeyiz. Yanımızda bu tesisin teknik müdürü Semih Bey var. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum kendisine. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Bugün size batarya üretim tesisi nedir? Neden farklı tip bataryalar vardır? İşte bu konunun ince püf noktaları nedir? Birçok marka var. Neden hepsi aynı reaksiyon göstermiyor? Aslında en temel ihtiyaç duyulan soruların cevaplarını bugün Semih Bey'den almaya çalışacağız. O anlamda bizleri buraya davet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. 100 amper saat bir batarya aldığımızda ağırlığının minimum ne olması gerekiyor? İzleyenlere öneri olarak ne sunabiliriz, ne söyleyebiliriz? Tabii ki. 100 amper saat bir jel akünün olması gereken minimum ağırlığı 30 kilogram ve üzeri olmalıdır. Yani piyasada şu anda 26 ile 28 kilogram bandında da aküler var. Ama bunlar maalesef o akünün 100 amper saat olduğunu göstermeyebilir. Buradan izleyenlere o zaman tavsiye olarak 100 amper saat bir batarya almak istediklerinde ağırlığına dikkat edin dememiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle, hatta imkanları varsa mutlaka tartsınlar. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim, ne demek. Ben ilk aklıma gelen soruyla başlamak istiyorum. Tabii. Burada neden 2 tane batarya var? Baktığımızda hep şu sorularla karşılaşıyoruz. Arabadaki batarya var, onu alırım, güneş enerjisi için kullanırım ya da teknemde kullanırım. O da 12 volt, bu da 12 volt. Neden böyle bir mavi seri var, bir yeşil seri var? Bu bataryalar niye böyle? Evet. Öncelikle hoş geldiniz Çok Bursa'mıza. teşekkürler. Tabii burada uzun yıllardır batarya üretim tecrübelerinden kaynaklı olarak belli bir takım eksikleri ve gereklilikleri ortaya koyma çabasındayız. Bizim tabii Agromod olarak ürettiğimiz Deep Cycle teknolojisinde 2 çeşit ürünümüz var. Burada gördüğünüz yeşil ürünümüz jel bateri diye geçer, karbon jel diye Piyasada geçer. en çok kullanılan. Evet, en Ama çok kullanılan. jel bataryanın içerisinde de kurşun asit temelli değil, kurşun karbon temelli bir batarya. Tabii kesinlikle öyle. Bunun detaylarına da gireceğiz. Birazdan evet gireriz onun detaylarına da. Tabii diğer başlığımızda bizim Deep Cycle Marine Battery dediğimiz, daha çok marine teknolojilerde kullanılan, teknelerde, yatlarda, su sporlarında da birçok yerlerde kullanılıyor. O yüzden o ihtiyacı karşılamak adına böyle bir batarya üretimine girdik. Biz batarya sektöründe zaten sektördeki ihtiyaçların ne olduğunu gözlemleyip çıkardığımız veya çıkaracağımız ürünlerin de bu beklentiler sonucunda talepleri karşılayabilecek noktası olmasını misyon edinmiş vaziyetteyiz. Dolayısıyla bizim şu ürünlerimizde de zaten arkasında duruyoruz ve göğsümüzü gere gere anlatabiliyoruz. Testleri de yapacaksınız zaten. Bu arada test dediniz. Yeri gelmişken de belirteyim. Şimdi ürünlerimiz şöyle iyi, böyle güzel. Biz şunu söylüyoruz üreticilere. Madem ürününüze bu kadar güveniyorsunuz, o zaman bize birkaç tane ürün gönderin. Biz de test edelim. Evet. Farklı senaryolarımız var. Tabii ki. O senaryoların içerisinde bu ürünleri de test ediyor olacağız ve çıkan sonuçları da şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağız. İşte 8 amper bir yük bağladığımızda 15 amperde, 23 amperde batarya neler yapabiliyor'yu net bir şekilde size gösteriyor olacağız. Evet, 8 amper testiyle başlayalım dilerseniz. Üründe yapmış olduğumuz 8 amper sürekli çekiş testinde 100 amper saat batarya sanki 110.8, 111 amper saat bir bataryaymış gibi davrandı. Etiketinden daha yukarıda bir sonuç aldığımızı söyleyebiliriz. Jel bataryaların voltajlarının hızlıca düşmesi aslında çok şikayet edilen bir konu. Burada gördüğünüz üzere voltaj değerlerinin yukarıda kalması sebebiyle 12 volt seviyelerinde daha çok zaman geçtiği için üstünde yazan etiket değerinden daha yüksek bir değer sonuç olarak elde ettik. Keza aynı şey 15 amper ve 23 amper testinde de geçerli. 15 amper testinde keza bataryanın performansı oldukça tatmin ediciydi. Neredeyse 99.97 yani 100 amper saat 100 amper saatmiş gibi enerji bize verebildi. 23 amper testinde de oldukça zorluyorsunuz aslında 23 amper testi. Ciddi anlamda bir enerji çekişi ve bataryamızda 23 amper testinde toplamda yaklaşık 4 saat ve 89 amper saate yakın bir kapasite bize sundu. Firma bataryalarına öyle güveniyor ki 100 amper testi de biz yapabiliriz dediler. Biz de tabii ki memnuniyetle videonun içerisine bunu ekleyebiliriz diye söyledik ve 100 amper enerji çekilen testi de şu an ekranda görüyorsunuz. Bu rakamlar başka bataryalarla karşılaştırdığımızda nasıl olacak? Bunlarla ilgili olarak da daha önce videolar çekmiştik. 6-7 tane farklı batarya, jel bataryanın performans değerlerini bu değerlerle karşılaştırabilirsiniz. Sizin için iyi kötü değerlendirmesini ya da alınabilir alınamaz değerlendirmesini kolaylıkla yapma şansınız olur. Biz bu tarz
testleri her zaman açığız. Ürünlerine güvenen firmalar bize ürünlerini gönderebilir. Biz de objektif bir şekilde bunu yapabiliriz. Sizin de böyle bir teste sıcak baktığınız için kendi Kesinlikle. adımıza, firmam adına çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz ürünlerimizi aslında anlatarak insanlara verme taraftar değiliz. Yani biz bu süre zarfında ben Türkiye'nin birçok bölgesinde belli şehirlerde belli bayilerimizle de görüşüyorum. Ve her görüşmemde aslında ben ürünleri belli ölçülerde anlatıyorum ama ürünleri bizzat verdikten sonra insanlar test ettikten sonra evet o zaman bizlere karşı ve firmaya karşı olan güvenleri çok daha fazla artıyor. Tabii biz yerli üretim vurgusunu sürekli altına basa basa koyuyoruz. Türkiye'de de bunun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Agromot'u bir dünya markası haline getirmeyi bekliyoruz ve planlıyoruz. Bir batarya üretimi için aynı malzemeleri siz bana verseniz, ben batarya üretsem, Kesinlikle. siz üretseniz farklı rakamlar çıkacak. Evet. Oradaki o reçetenin işlenmesi, ustanın el lezzeti derler ya, hani Evet, aynı evet, ürünleri evet, verirsin evet, bir restoranda, bambaşka bir yemek çıkar, sen yaparsın farklı olur. O yüzden bu tecrübe bataryada çok önemli bence de. Bu bilgi de bizi izleyenler için bence duyması gereken bir bilgi Kesinlikle. olduğu için size özellikle bunu sormak istedim bu soruyu. Aslında nerede kullanacağına göre farklı batarya tiplerinin olması gerekiyor. Tabii. Hepsinin kasası birbirine benzeyebilir. Kesinlikle. Bu da 12 volt, bu da 12 volt Kesinlikle. diye düşünüyor insanlar. Evet. Ama kullanım alanlarına göre iç yapılarında değişkenlikler olabiliyor. Bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz. Evet. O da 12 volt, bu da 12 volt durumuna geliyoruz hep. Evet. O anlamda bizim tabii ki videolarımızın çıkış noktası, odak noktası solar enerji. Solar için uygun olan sanırım bu yeşil Evet, batarya. solar için uygun olan bu yeşil karbon jel dediğimiz batarya. Ama tabii bizim bu Marin grubundaki tüketicilere verdiğimiz bataryaları da yine servis aküsü olarak kullanabiliyorlar. Bu biraz da ECM altyapılı bir ürün olduğu için tabii Marin grubunda bunu dual ECM olarak da kullanıyorlar. Belli başlı ithal markaların muadili olarak Türkiye'de aslında bu ürünü yerli anlamda ve Marin teknolojisine binaen üretilen tek batarya bu. Yani Yerli Agromot'un. demişken bu arada ben biraz araştırma yaptım. Web sayfanızı vesaire inceledim. Hakikaten birçok şeyi burada yapıyorsunuz. Mecburiyetten Türkiye'de bulamadığınız Kesinlikle. belli başlı ürünleri sadece yurt dışından ithal ediyorsunuz ama şu anki millileştirme, yerlilik oranı nedir bu ürünler hakkında? Ondan biraz konuşalım isterseniz. Tabii yani buradaki Türkiye'deki her yerli üreticinin bir hedefi vardır. %100 yerlilik parolasıyla çıkarız yola ama biz şu anda mevcut durumda %90 yerlilik oranındayız. Burada %90'ın %10'luk kısmını oluşturan etmenler nelerdir? ABS kasamızı biz yurt dışından ithal ediyoruz ve içerisindeki özel separatörleri getiriyoruz. Onun dışında tamamen Türkiye'de üretiliyor. Aşağıda Semih Bey ile gezerken Murat Bey şöyle bir detay çok dikkatimi çekti ve şaşırdım açıkçası. Bataryanın %90'ını biz burada kendi milli, yerli ve milli dediğimiz statünün içerisinde yapabiliyoruz ama %10'luk kısımda neler var deyince, dış kasayı %10'luk kısımda sayınca şaşırdım. Yani bataryanın dış kasasını biz Türkiye'de sizin istediğiniz tarzda, istediğiniz nasıl söyleyelim standartlarda üreten bir yer bulamadığınızı öğrendim ve şaşırdım. Hani bunu sizden dinlemek isterim açıkçası. Evet, evet. Yani baktığınız zaman enteresan bir durum çünkü biz akünün kalbini, canını yapıyoruz. İçeride kendimiz yapıyoruz yerli üretim olarak ama maalesef ki akünün dışı ambalajını yurt dışından getirmek zorundayız. 2 tane ürünü yurt dışından getiriyoruz. Akünün dışı ve ambalajı ve içinde kullandığımız özel cam elyaf separatör var. Onu da dışarıdan getiriyoruz ama bunun akünün içindeki oranı %10'un altında bir oran. Ömürleri açısından biraz konuşalım dilerseniz. Bu bataryayı aldığımız zaman günlük bir kez şarj deşarj ettiğimiz zaman biz buna cycle diyoruz. Birçok kez videolarımızda da bahsettik bundan. Tabii. Ömrüne kadar her gün bir kez cycle'ı kullandığımız, şarj deşarj ettiğimiz durumda solar üzerinde soruyorum size bunu. Tabii burada biraz şöyle bakmak lazım. Kullanıcının kullanımı ve yorumu çok önemli. Bizim tabii belli datasheetlerimiz var. Uzun yıllardır yapılan testlere binaen bizim hazırlamış olduğumuz datasheetlerimiz var. Orada belli sıcaklık değerlerinde %30, %50 ve %80 dediğimiz DOD değerlerimiz var. Tabii bizim ürünümüz şu anda yaklaşık olarak %50 doldur boşaltta yani deep of discharge'da. Ortalama şu karbon bataryamız bizim yaklaşık 1800 civarında bir cycle veriyor. Bu iddialı bir rakam.
Evet. Tabii bu sadece kağıt üzerine yazılan bir rakam değil. Dediğim gibi belli aşamaları var. Uzun yıllar bu testler yapılıyor ve ondan sonra bir ortalamasını alıyoruz. Bizim tabii Marin grubumuzda bu rakam biraz daha artıyor. Tabii Marin'in kullanıldığı şartlar birazcık daha zor. Zor şartlar, evet. Nemli ortam, daha çok titreşim var, daha çok salınım var. Ve bir de işin içerisine marş basma durumu söz konusu olunca, dahil edilince haliyle takdir edersiniz ki bu bataryanın içerisindeki argümanlar ona göre daha dayanıklı ve daha ileri teknolojide üretiliyor. Dolayısıyla yaklaşık olarak 1800 cycle verirken bizim normal karbon jelimiz, Marine'de bu tabii 100-150 arasında bir artı ön plana çıkabiliyor. 2000'e doğru gitmiş 2000'e doğru oluruz. çıkabiliyoruz, evet. Yani 2000 kez doldur boşalt. Tabii ideal şartlarda böyle Evet. net bir şey söylemek çok zor bataryalarla Tabii, ilgili. tabii. Hatta Acımasız Gerçekler diye bir videom vardı benim aküler konusunda. İzlerseniz bir sürü parametre var. O yüzden kimse size bu ürün bu kadar çalışır, bu kadar yıl seni idare eder diyemez. Çünkü kullanıcının kendisiyle Çok de önemli. direkt alakalı Çok önemli. bir konu. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Semih Bey, kurşun karbon özellikle hep altını çizerek söylediniz. Evet. Kurşun asit temelli batarya, piyasada satılan jel bataryadan bir tık daha farklı bir üründen bahsediyoruz aslında. Tabii. Burayı biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Öncelikle bataryamızın içerisindeki plakaların ömrü normal jel bataryalara göre daha uzun ömürlü oluyor. Ve burada aslında en önemli sebep anlık akıma karşı bu aküler daha dayanıklı oluyor. Yani normalde CCI değerlerine baktığınızda bizim kurşun karbon akülerimizin daha yüksek akım çekme potansiyelinde olduğunu görüyoruz. Ve tabii cycle'ı da arttırıyor bu ve akünün ömrünü de ciddi oranda arttırmış oluyor. Normal jel bir bataryayla bu bataryayı karşılaştırdığımızda karbon özelliğinden dolayı daha fazla ömrünün olduğunu Tabii, söyleyebiliriz. kesinlikle. Değil mi? Bu çok net bir bilgi. Ve derin deşarja karşı daha dayanıklı oluyor bu ürünler. Yani sülfatlaşmaya karşı daha dayanıklı oluyor. Aslında karbonun bu sistemin içerisindeki bize verdiği en büyük verimliliklerden birisi de derin deşarj süresini uzun tutmak. Tabii bu şu demek anlamına gelmiyor. Sonuna kadar kullanalım. Ben de tam değil. onu Evet, soracaktım. evet. Bu ürün derin deşarj özellikli. Evet. Batarya bitene kadar kullanalım, sonra tekrar doldururuz. Yine aynı şekilde bu bataryamızın ömrünü azaltıcı Tabii, aksiyon. tabii, 1800 cycle'dan bahsettik biraz önce. evet. Ama bu versiyonda, bu agresiflikte bunu kullandığınızda 1800'leri yakalama şansınız yok. maalesef. Bu markadan bağımsız söylediğimizde bir bilgi. Kesinlikle öyle. Bu cihazların temel özelliklerinden kaynaklanan bir bilgi. Evet, kesinlikle Bunun da öyle. altını çizelim. Çok doğru. Deep Evet. Cycle diye herkes sonuna kadar kullanır. Maalesef. Evet. Yani bu çok gereklilik durumda- durumlarında kullanmak zorunda olduğunuz zamanlarda evet diğer mevcut jel akülere göre size Evet. daha iyi performans verdiği anlamını altını çizebiliriz. Evet. Burada genel kabul olarak da şunu söyleyebiliriz. Bataryaları %50'sine kadar kullanmak üreticisinin de genelde önerdiği, Evet. ömrünü uzatan aksiyonlardan bir Kesinlikle. tanesi, belki başında gelen özellik diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Şimdi yanımızda Murat Bey var, şirketin genel müdürü. Bu şirketin kuruluş hikayesini ondan dinlemek istiyorum. Çünkü yani bakıldığında herhangi bir sektörde olup da biz akü yapalım diye aslında bu işe başlanmamış. Bu işin köklerinde de bir batarya üretimi isteği ve geçmişi var. Murat Bey bize detaylı bir şekilde bunu anlatacaktır. Hoş geldiniz öncelikle Kerem Çok Bey. teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun. Şöyle söylemek lazım Kerem Bey, bizimkisi aslında biz ikinci nesiliz. Birinci nesil aslında babamla başlıyor. Benim babam yüksek makine mühendisi. Üniversiteyi bitirdikten sonra akü sektörüne giriyor. Mutlu Akü'den sonra İnce Akü'ye geçiyor. 86 yılında. Ondan sonra İnce Akü'nün kurucu mühendislerinden. 2 sene sonra ayrılıyor. Kendi firmasını kuruyor. Erma Akü olarak, akü ve makine. Yani üniversite yıllarındayken kendisi de akü yapıyormuş bu sırada öğrenciyken. Türkiye'deki birçok firma, daha o zaman starter aküler yapılıyor tabii Türkiye'de. Türkiye'de akünün ciddi bir talebinin olduğu, yerli üretimin düşük olduğu zamanlar. Ondan biz kurşun oksit makineleri, hamur karma makinesi, ızgara makinesi ve buna benzer diğer akü sektörüne ihtiyacı olan makineleri kendimiz ürettik ve bu firmaları tedarik ettik. Aynı zamanda teknolojik danışmanlık da yaptık. Teknolojik danışmanlık da yapıyorsunuz. Evet. Aynen. Geçmişteki ilk kuruluş yıllarında ve birçok markanın da aslında batarya üretim bantlarının o bantları siz tedarik ediyorsunuz. Doğru mu anladım? Yani sektörün duayenlerinde konuştuğunuz zaman isim olarak Erol Erişmiş'i piyasada bilmeyecek ya da nasıl diyeyim duymamış herhangi bir insan denk gelemez. Yoktur diyorsunuz. Anladım. Evet, yok. Tabii sadece Türkiye'de biz iş yapmadık. Hani Türkiye'de biz makine imalatı da yaptık, akü imalatı yaptık.
Rusya'da yaptık akü imalatı, Azerbaycan'da akü imalatı yaptık, Ukrayna'da akü imalatı yaptık. Yani uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğümde yurt dışında da gene akü imalatı yapmıştık. Starter akü imalatı yaptık. Döndükten sonra o zaman yeniden babamla bir değerlendirme yaptık. Sektörde şu an Türkiye'de en çok ihtiyaç olan akünün hangisi olduğunu kendimize göre belirlemeye çalıştık. Burada da jel akünün Türkiye'nin çok ciddi bir dışa bağımlı bir pazar olduğunu gördük. Özellikle yabancı firmaların baskısı altında bir pazar olduğunu da söyleyebiliriz. Biz Türkiye'de özellikle jel akü ya da solar tip akü de diyebiliriz bir üretiminde sadece bu konu üzerine odaklı yerli, milli, %90 üzerinde yerlilik oranına sahip akü imalatı yapıyoruz. Aklıma gelen bir diğer soru da Türkiye'deki satış ağı. Biz bu ürünleri nereden alabiliriz? Ya anlattığınız Kerem Bey bunları videolarında deneyledi. Ya gerçekten güzel rakamlar ortaya çıktı. Sonrasında ben bunu almak istiyorum. Nereden alabilirler? Türkiye'de bir yapılanmanız var mı? Bayilik yapılanması ya da pazar yerleri, N11 hepsi burada gibi yerlerde var mısınız? Evet. Bir de tabii ki en can alıcı soru. Yani fiyat performans olarak benzer ürünlerle mukayese ettiğimiz zaman nereye konumlandırabiliriz bu ürünü? Fiyatları tabii net fiyat şudur hiçbir zaman söylenmek mümkün olmayabiliyor. Çünkü bugün videoyu çekiyoruz. Ki seçimlerden önceki bir çekim bu. Evet. Belki seçimlerden sonra bambaşka bir iklim olabilir. Belki aynı iklim devam edebilir. Fiyatlar bir ay sonra ne olur, bir yıl sonra ne olur. Evet, doğru. O yüzden burada bu ürün bu fiyattır demeyi hiçbir zaman çok sıcak bakmıyorum. Hiç de zorlamak istemiyorum o yüzden sizi. Ama genel bir çerçeve çizmek açısından sorayım. Tabii. Evet Kerem Bey, tabii burada bizim satışlarımızın aslında başlangıç noktası e-ticaret siteleri oldu. Bayilerimizden daha önce. Bizler Trendyol, hepsiburada.com, N11, Amazon Türkiye gibi bu tarz sitelerde ürünleri satışa açmaya başladığımızda insanlar satın aldılar ve kullandılar. Belli bir süre kullandıktan sonra çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Tabii internet üzerindeki güzel yorumlar da gelince bu sefer bayilik başvuruları gelmeye başladı. Biz çok memnun kaldık bu durumdan dolayı. Genel olarak geniş bir bayi ağımız var. Bu noktada da tabii ki bayi tekliflerine de, bayi başvurularına da açığız. Bizim buradaki amacımız Türkiye'nin 81 ilinde Agramot'un bayrağını dalgalandırmak ve bu yerli üretim aküleri de bizim ülkemizdeki insanlarımıza kullandırmak, bu amacımız. Çok teşekkürler. Evet. Bence çok kıymetli bilgiler oldu. Günün sonunda herkes çok güzel anlattınız, teknoloji de çok iyiymiş, içinde karbon da varmış ama iş cebimize geldiği zaman bu ürünler çok mu pahalı, piyasadaki yeri nedir? Bize o konuda da bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki. Ürünlerimiz aslında şu anda piyasada en çok bilinen, tercih edilen ürünlerle aynı bantta. Yani rakam olarak çok uzakta değiliz. Tabii yani bu noktada daha uygun ürünler de var. Buna bir şey diyemiyorum ama tabii bizim performansımız, karbon jel içerisindeki performansa ve teknolojiye bakıldığında %50 DOD değerlerinde 1800-2000 vadeden, cycle vadeden bir ürün ele alındığında rakam olarak gerçekten çok iyi bir noktadayız. Çok teşekkür ediyorum Rica çünkü ederiz. fiyat konusunda direkt bu fiyattır dememiz çok takdir doğru edersiniz. olmaz, Çok evet. doğru olmuyor ama piyasadaki ortalamanın yakınında. Ortalamanın yakındayız. Evet, olduğunu söylemek ve performans anlamında da birçok markadan daha iyi. Onu göreceğiz testlerimizde. Tabii ki, Onu tabii nerede ki. olduğunu çok Evet, net bir şekilde evet. testlerde gösteriyor olacağız. Evet. Fiyat bilgisi de en azından bir yer belirttiğiniz için teşekkür ediyorum size. Rica Peki ederiz. bence satış önemli, uygun fiyatla satmak önemli ama daha da önemlisi satış sonrasında herhangi bir sorunla karşılaştığımızda nasıl reaksiyon gösteriyorsunuz? Bayiler nasıl çalışıyor? Bizim bununla ilgili bir videomuz vardı. Müşteri deneyimleri videosu. Hatta şikayetvar.com diye bir web sitesi var. Hani bataryalar, aküler falan gibi girip yazarsanız envai çeşit şikayeti orada görebilirsiniz. O anlamda da sizin buradaki politikanızı merak ediyorum. Tabii. Kerem Bey, ürünlerimizin 2 yıl garantisi var. Ürünleri aldığınız tarihten itibaren 2 yıl boyunca bu ürünleri garanti kapsamında kullanabiliyorsunuz. Biz tabii buradaki garanti şartnamesi ve kullanım talimatını akülerimizin kutularının içerisine koyuyoruz. Aslında bizim buradaki garanti şartnamemiz aynı zamanda bir kullanım kılavuzudur. Yani buradaki benim bahsetmiş olduğum değerlerin bütün detayları o kitapçıkta yazar. Kitapçığı doğru bir şekilde okuduğumuzda aküyü nasıl kullanmamız gerektiğini, nasıl bir problemle karşılaştığımızda nasıl aksiyonlar almamız gerektiği yazar.
Tabii aküyle ilgili bir problem olduğunu müşteri düşündüğü zaman bayimize direkt gidebilir. Bayimiz zaten çözülebilecek bir noktada müşteriye direkt desteğini verir. Eğer bayimizi de aşan bir durum olduğunda direkt fabrikaya ulaşabilirler. Ürünü direkt bize gönderdikleri zaman biz zaten ne gerekiyorsa yaparız. Bugüne kadar da hiçbir müşterimizi de mağdur etmedik. Bu noktada zaten en iddialı olduğumuz konulardan birisi de budur. Müşteri memnuniyeti noktasında gerçekten gayet iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Gerçek müşteri memnuniyeti çok önemli bir terim bence. Çünkü çok kullanıldı ve içi boşaltıldı müşteri memnuniyeti kelimesinin. Evet. Ama siz burada müşteri dostu bir fabrika olduğunuzu Kesinlikle iddia ediyorsunuz. Bunu da videomuzda kayıtlara geçirmiş olalım. Burada hız da çok önemli Kerem Bey. Yani şöyle, aksiyon alma süresi çok önemli. Yani müşteri bunu belki bir bağ evinde kullanıyor ve dolayısıyla birkaç gün içerisinde çözüme gitmesi gerekir. Sizin böyle bir hızlı aksiyon konusunda iddianız var. Bizim buradaki en büyük hızımızı etkileyen faktör kargo süresi. Fabrikaya geldiği andan itibaren aküyle ilgili alınması gereken, yapılması gereken ne varsa aynı gün içerisinde yapılıyor. Tabii çok nadir karşılaşıyoruz böyle durumlarla. Çünkü binlerce akü satıldı Günün Türkiye'de. sonunda biz hani ekstrem olsa bile az bile olsa bu örnekleri anlatalım ki sizi insanlar bu ürünü tercih etmeyi düşünenler tanısın diye özellikle soruyorum bunu. Kesinlikle öyle. Hiçbir müşterimizi de mağdur etmedik. Zaten burada da bizi izleyenler yorumları da araştırabilirler. İnternet üzerindeki kaynaklardan da bakabilirler. Bizim için en önemli olan durum burada müşteri memnuniyetidir. Bu arada ürününüzü kullanan müşterileriniz varsa da bu videoyu izliyorlarsa da videonun altına yorum olarak yazarlarsa en azından gerçekçi bir şekilde ben aldım işte 1 senedir kullanıyorum, 2 senedir kullanıyorum almayı düşünenler için de mantıklı olabilir, güzel olabilir. Çok seviniriz, evet. Çok teşekkür ediyorum Semih Bey. Bugün bizi burada ağırladınız. Ben hem bir şeyler öğrenip hem insanlara bir şeyler anlattığım videolar en sevdiğim video çeşitleri. Burada fabrikayı da gezdirdiniz bize. İç yapısından da bahsettiniz. Çok sağ olun. Benim için çok güzel bir gün oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Bizler için de öyleydi. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bugün Agromod firmasındaydık. Bursa'da bir batarya üretim tesisindeydik. Semih Bey sağ olsun bize tüm detayları olabildiğince anlattı ve hızlı bir şekilde de biz bir video yapmaya çalıştık bunu sizleri yormadan. Umarım izleyenlerimiz için de faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.